Ayasofya, tarihsel kökenleri Türkçe'de Ayasofya olarak bilinen Ayasofya, dünyadaki en ikonik ve tarihi açıdan önemli mimari harikalardan biridir. Zengin tarihi çok eskilere dayanmaktadır ve bina yüzyıllar boyunca birçok dönüşüm geçirmiştir. Bu yazıda Ayasofya'nın tarihi kökenlerini inceleyerek inşasını, amaçlarını ve ilk yıllarını inceleyeceğiz. Ayasofya'nın doğuşu. Ayasofya'nın hikayesi. M.S. 4. yüzyılda Konstantinopolis'in, günümüz İstanbul'u, kurucusu İmparator Büyük Konstantin'in Doğu Hristiyanlığının ruhani merkezi olarak hizmet verecek büyük bir katedral tasavvur etmesiyle başlar. Bu iddialı proje, Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası gibi Roma İmparatorluğu'nun büyük kiliselerine rakip olmayı amaçlıyordu. Ayasofya'nın inşasına M.S. 325 yılında Mimar Miletoslu Isidore ve Trallesli Anthemius'un gözetiminde başlandı. Benzeri görülmemiş ihtişama sahip bir katedral. M.S. 360 yılında tamamlanan Ayasofya, Bizans mimarisinin bir şaheseri olarak selamlandı. 182 fit, 55. 5 fit, yüksekliğe kadar yükselen devasa bir kubbeye sahipti. 6 metre ve karmaşık kemerler ve sütunlarla destekleniyordu. İç mekan çarpıcı mozaikler, gösterişli dekorasyonlar ve onu dini bağlılığın sembolü haline getiren hayranlık uyandıran bir atmosferle süslenmişti. Bizans'ın dini kalbi Ayasofya yaklaşık 1000 yıl boyunca Doğu Ortodoks Hristiyanlığının başlıca katedrali olarak hizmet verdi. İmparatorların taç giydiği, Konstantinopolis patriklerinin önemli dini törenlerinin yapıldığı yerdi. Kilise, Hristiyan inancını şekillendiren teolojik tartışmalarda ve dini konseylerde çok önemli bir rol oynadı. İnanç ve amaç değişikliği. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'in liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun Konstantinopolis'i ele geçirmesiyle Ayasofya'nın tarihinin gidişatı dramatik bir değişime uğradı. Katedral camiye dönüştürüldü ve Hristiyan sanat eserleri ve ikonaları kapatıldı veya kaldırıldı. Yapıya, İslami ibadet merkezi olarak yeni rolünü yansıtan minareler ve hat sanatı gibi İslami unsurlar eklendi. Modern zamanlar, camiden müzeye ve camiye dönüş. 1935 yılında, Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, Ayasofya, Türkiye'nin laikliği modernleştirme ve teşvik etme çabalarının bir parçası olarak laikleştirildi ve müzeye dönüştürüldü. Bu statü, Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yeniden camiye dönüştürülene kadar yaklaşık 86 yıl sürdü ve hem iç hem de uluslararası tartışmalara yol açtı. UNESCO Dünya Mirası statüsündeki Ayasofya'nın tarihi ve mimari önemi, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası alanı olarak belirlenmesine yol açtı. Bu tanınma, iki farklı medeniyet arasında köprü kuran Bizans ve Osmanlı kültürel mirasının bir sembolü olarak önemini kabul etmektedir. Sonuç. Ayasofya'nın tarihi kökenleri, bu muhteşem yapının kalıcı kültürel ve dini mirasının bir kanıtıdır. Ayasofya'nın Bizans'ın göbeğinde büyük bir katedral olarak başlangıcından camiye ve daha sonra müzeye dönüştürülmesine kadar geçen yolculuğu, tarihin, inancın ve mimarinin sürekli değişen dokusunu yansıtıyor. Bugün bir kez daha cami olarak hizmet verirken, Türkiye'nin zengin ve karmaşık mirasının bir sembolü olmaya devam ediyor ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri bu zamanın ötesindeki güzelliğine ve tarihi önemine tanıklık etmeye davet ediyor. Bizans döneminde Ayasofya, inancın ve mimarinin zaferi. Modern Türkçe'de Ayasofya olarak anılan Ayasofya, zamana meydan okuyan bir mimari harikasıdır. Önemi çarpıcı görünümünün ötesine uzanır, Bizans kültürünün, sanatının ve maneviyatının özünü kapsar. Bu makalede, Ayasofya'nın Bizans dönemine ait tarihini inceleyerek, onun bir katedral olarak rolünü ve Bizans İmparatorluğu'nun kalıcı bir sembolüne dönüşmesini araştırıyoruz. Ayasofya'nın doğuşu. Ayasofya'nın kökenleri, M.S. 4. yüzyılın başlarında İmparator Büyük Konstantin dönemine kadar uzanmaktadır. Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti Konstantinopolis, Roma'nın ihtişamına rakip olabilecek anıtsal bir kilise talep ediyordu. Böylece Ayasofya, Hristiyan inancının ve imparatorluk gücünün bir vasiyeti olarak tasarlandı. Bizans mimarisinin başyapıtı inşaat, M.S. 325 yılında mimarlar Miletoslu Isidore ve Trallesli Anthemius'un yönetiminde başladı.
Ayasofya Camii, kültürel ve dini dönüşümün simgesi. Bizans geçmişinde Ayasofya olarak anılan Ayasofya Camii, yüzyıllarca süren tarih, kültür ve inancı bünyesinde barındıran bir mimari harikasıdır. Bu ikonik yapı, varoluşu boyunca her biri kendi zamanının gelişen dini ve kültürel manzarasını yansıtan çeşitli dönüşümlere uğramıştır. Bu yazıda Ayasofya Camii'nin tarihine değinerek katedralden camiye, oradan müzeye ve oradan camiye olan yolculuğunu takip ederek onun kalıcı önemini vurgulayacağız. Ayasofya'nın doğuşu. Ayasofya'nın hikayesi, M.S. 4. yüzyılın başlarında, Konstantinopolis'in, günümüz İstanbul'u, kurucusu İmparator Büyük Konstantin'in, Roma İmparatorluğu'nun büyük kiliselerine rakip olacak büyük bir katedral tasavvur etmesiyle başlar. Ayasofya'nın inşasına M.S. 325 yılında başlanmış ve M.S. 360 yılında kutsanmıştır. Mimarlar Miletoslu Isidore ve Trallesli Anthemius, hayranlık uyandıracak ve ilham verecek bir yapı yaratmakla görevlendirildi. Bizans Hristiyanlığının bir anıtı Ayasofya, neredeyse 1000 yıl boyunca Doğu Ortodoks Hristiyanlığının başlıca katedrali olarak hizmet etti. İmparatorluk taç giyme törenlerine ev sahipliği yapan ve Bizans İmparatorluğu'nda dini yaşamın merkezi olarak hizmet veren, büyük dini öneme sahip bir yerdi. Mimari güzelliği ve çarpıcı mozaikleri Bizans kültürünün ve maneviyatının özünü yansıtıyordu. Osmanlı dönemi, camiye dönüştürme. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nu Konstantinopolis'e karşı zafere taşıyarak Bizans İmparatorluğu'nun sonunu işaret etti. Ayasofya, Bizans Hristiyanlığından İslam'a geçişi yansıtacak şekilde camiye dönüştürüldü. Dönüşüm, Hristiyan sanat eserlerinin kapatılmasını veya kaldırılmasını ve minare ve hat sanatı gibi İslami unsurların eklenmesini içeriyordu. Bina yaklaşık 500 yıl boyunca Müslüman toplumunun ibadethanesi olarak hizmet vermiştir. Modern çağ, müzeye dönüştürme ve restorasyon Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde modernleşme ve laikleşme çabalarının bir parçası olarak 1935 yılında Ayasofya laikleştirilerek müzeye dönüştürüldü. Bu değişiklik, alanı daha kapsayıcı ve Türkiye'nin çeşitli kültürel mirasını yansıtan hale getirmeyi amaçlıyordu. Müze statüsü 86 yıl sürdü ve bu süre zarfında yapının korunması için kapsamlı restorasyon çalışmaları yapıldı. Tartışmalı cami statüsüne dönüş. Ayasofya Camii'nin Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden camiye dönüştürülmesi iç ve dış tartışmalara yol açtı. Bu karar, binanın İslami mirasını ve Müslümanlar için bir ibadethane olarak rolünü yeniden teyit etme arzusundan kaynaklanıyordu. Bu hamle, tarihin korunması ile çağdaş dini uygulamalara uyum sağlanması arasındaki hassas denge hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kültürel ve dini mirasın sembolü Ayasofya Camii'nin tarihi, Türkiye'nin kültürel ve dini gelişiminin karmaşık dokusunu yansıtmaktadır. Bu, Hristiyanlık ile İslam arasındaki boşluğu dolduran inanç ve mimarinin kalıcı öneminin bir kanıtı olarak duruyor. UNESCO Dünya Mirası alanı statüsü, kültürel ve dini çeşitliliğin sembolü olarak küresel öneminin altını çiziyor. Ayasofya'nın mimari harikaları. Ayasofya ya da diğer adıyla Ayasofya, 1000 yılı aşkın süredir insanları büyüleyen ve ilham veren bir mimari şaheserdir. İstanbul'un kalbinde yer alan bu tarihi yapı, yalnızca zengin tarihiyle değil aynı zamanda dikkat çekici mimari özellikleriyle de ünlüdür. Bu yazıda Ayasofya'nın yapımından mimari tasarım üzerindeki kalıcı etkisine kadar mimari harikalarını inceleyeceğiz. Bizans mühendisliği harikası. Ayasofya'nın M.S. 325 yılında yapımına başlanıp M.S. 360 yılında tamamlanan inşaatı, döneminin bir mühendislik harikasıydı. Mimarlar Miletoslu Isidore ve Trallesli Anthemius, devasa kubbeli bir katedral yaratmanın büyük zorluğuyla karşı karşıya kaldılar. Bu kubbe, 182 fit, 55,5 m, yüksekliğe kadar yükselir. 6 metre, büyük ölçekli inşaatlar için yeni standartlar belirleyen mimari bir atılımdı. Kubbe, yaratıcılığın zaferi. Ayasofya'nın en belirgin özelliği şüphesiz kubbesidir. Kubbenin muazzam boyutu ve iç mekanın üzerinde zahmetsizce süzülüyormuş gibi görünmesi hayranlık uyandırıyor. Bu devasa kubbeyi desteklemek için mimarlar, kubbenin ağırlığını aşağıdaki devasa payandalara aktaran pandantiflerin,
üçgen bölümler, kullanımı da dahil olmak üzere yenilikçi inşaat teknikleri kullandılar. Bu mimari unsurların birleşimi, benzeri görülmemiş büyüklükte ve zarafette bir kubbenin yaratılmasına olanak sağladı. Mimari uyum ve estetik güzellik Ayasofya'nın mimari tasarımı Bizans İmparatorluğu'nun estetik duyarlılığının bir kanıtıdır.